Buzz Medya'nın sunduğu Figürcü'nün Seyir Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ve güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız her zaman olduğu gibi muhteşemiz. Deadpool bu kanalın en torpilli karakterlerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdiye kadar 2 ya da 3 kere zaten konuk oldu. Bundan sonra da konuk olmaya devam edecek çünkü benim torpilimi almış durumda. Marvel evrenini düşündüğümüzde benim en sevdiğim Marvel karakterlerinden birisi. Zira bunda en büyük pay kesinlikle 4. duvarı yıkabilen bir karakter olması. Tabi her çizgi romanda 4. duvarın yıkılmasını bekleyemeyiz. Konunun derinliği gider, karakterin geçmişi gider vesaire vesaire bir sürü şey olur. Bu ayrı bir konu zaten. Ama ben onun bunu başarabiliyor olmasını ve bunu birçok alanda da görebiliyor olmayı çok seviyorum. Ki ayrıca kesinlikle ve kesinlikle Marvel sinematik evreninde de en sağlam filmlerden birine sahip kendisi. Orada da zaten 4. duvarı deliyordu, hatırlıyorsunuz ki bu olayı çizgi romanlardan çıkartıp sinemaya, oradan da figürlere bile eklemişler. Hani bazı figürlerde yanında gelen o konuşma balonlarında bir şeyler yazıyor falan böyle. Orada da böyle o duvarı yıkıp geçmiş karakter. Bu yüzden kendisini çok seviyorum. Bugün en sevdiğim şeyler bir araya geldi. Deadpool bir yanda, Diamond Select Toys bir yanda. Keyfime diyecek yok. Yavaş yavaş ben bir Diamond Select Toys fanı olmaya başladım sanıyorum ki. Yani ciddi miktarda ürünü birikmeye başladı elimde. Diamond Select Toys Deadpool için tam bir cennet. Marvel Select'lerin yanında PVC galeri ve artı resim heykeller olmak üzere birçok farklı Deadpool seçeneği var. Hatta Lady Deadpool da bunlardan biri. Buz yapıcısından tutun da bilmem nesine kadar her şey mevcut. Fakat bizim bugünkü konuğumuz gördüğünüz gibi Marvel Gallery Deadpool PVC heykeli. Adı üzerinde tabii ki PVC'den üretilmiş ve 22 santim yüksekliği olan bir heykel bu. Heykelin alt tarafındaki diorama base ile birlikte gerçekten çok şık gözüküyor. Aklıma acaba o alt tarafa bir ledli bir şey koyup orayı böyle ışıldatabilir miyim diye bir şey geldi ama neyse, çok seslendirmeyeyim, şimdi gider bozarsınız bir şey olur. Ben de böyle şeyleri pek ellemeyi sevmiyorum ama güzel fikir yani, o akılda kalsın. Şunu da söylemek lazım, heykel dinamik pozlaması ile özellikle kılıçların bu arka tarafa doğru pozlanmış haliyle bir hayli heybetli gözüküyor. O 22 santimlik yükseklik daha da bir gözünüzde büyüyor. Buradan modelleme işini yapan arkadaşımıza yani John Saint John'da selamlar diyelim arkadaşlar. Gerçekten başarılı bir işçilik. Modellemesi, boya işçiliği ve detaylarıyla oldukça keyifli bulduğum PVC statülerden birisi oldu Deadpool heykeli. Nedense bu Deadpool heykelinden bir hayli üretmiş Marvel Select line'ı içerisinde Diamond Select Toys. Şimdi lafı fazla uzatmadan heykelimizi incelemeye başlayalım. Yine bir kutu incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Benim en sevdiğim şeylerden biri, biliyorsunuz ki, kutuları incelemek. Karşınızda Deadpool'un kutu tasarımı mevcut. Gördüğünüz gibi heykeli direkt ortadan görebildiğiniz bir yapıya sahip ki yanlardan baktığınızda da heykeli görebiliyorsunuz. Bu şundan dolayı çok önemli. Hiçbir şekilde sürpriz yaşama şansınız yok. Ne görüyorsanız eve gittiğinizde de bunu görmüş olacaksınız. Hemen bakalım, üst tarafta galeri logosunu görüyorsunuz. Ortada heykeli bütün olarak görebileceğiniz pencere var. Altta Marvel Deadpool PVC diorama yazısı mevcut. Hemen yan tarafa doğru baktığımızda yine altta Marvel Deadpool logosunu ve üstte galeriyi ve ortada da heykeli görebiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer tarafta da aynı şeyler geçerli arkadaşlar. Arka tarafını çevirdiğinizde yanda heykeli bir görselini görüyorsunuz ve diğer tarafta hikayesini görüyorsunuz. Üstte logolar var. Altta da Diamond Select Toys'a ait logosu mevcut. Her tarafı görmeniz o yüzden keyifli. Üstten de baktığınızda yine heykelin kafasını görmüş olabiliyorsunuz. Gerçekten amacına uygun güzel bir kutu tasarımı var kendisinin. Heykelimizin söylediğim gibi kılıçları ayrı olarak geliyor ve eline tutturmanız gerekiyor. İkisi de ebat olarak doğru ölçülerde gözükmekte. Kesinlikle sırıtmıyorlar. Modelleme olarak baktığınızda tek başına biraz tuhaf duruyor. Çünkü sanırım heykele o hareketi kazandırabilmek için biraz açılı modellemişler kılıçları. Fakat detaylı bir modellemesi var. Üstelik boya işçiliği de şahane.
Kılıcın sapındaki sarmalları görebiliyorsunuz. Hatta bunların dokularını bile ayırt etmek mümkün. Bence güzel bir aksesuar ve heykelin pozlamasıyla da müthiş keyifli hale gelmiş. Bu heykelde en sevdiğim şeylerden birisi az önce de söylediğim gibi dinamik modellemesi oldu. Heykele çok ciddi bir kalite katmış. Hem heykelin kendisi hem base'i ciddi anlamda başarılılar bence. Tam bir fiyat performans canavarı olmuş. Hani figürlere daha önce de söylemiştim. Fiyat performans kelimesi uygun geliyor mu ama tam karşılığını bulamıyorum. Yani verdiğiniz paranın karşılığında gerçekten güzel bir ürün alıyorsunuz. Deadpool'umuza biraz daha yakından bakalım. Headscarp'ta yakalanan çizgi roman referansı kafa modellemesi gerçekten başarılı. Ön tarafına baktığınız zaman beyaz göz bebeklerini görebiliyorsunuz. Gözün etrafındaki alanı görebiliyorsunuz. Kafanın hemen arka tarafında hafif pop yapmış bölge hepsi son derece başarılı bir şekilde modellenmiş. Deadpool'un boynundan aşağıya doğru baktığınızda orada bir boyunluk olduğunu görebilirsiniz. İki kolu da geriye doğru uzanıyor ve heykelin body'sini genel olarak anatomik yapısı çok güzel işlenmiş gözüküyor. Ayrıca ben kolların ve ellerin detaylı modellemesine de bayıldım. Damarlarına kadar görebiliyorsunuz. Deadpool'da tam bir Counter Strike kolu var arkadaşlar. Onu söyleyeyim, böyle damarlı damarlı. Üst bölüme de baktığınız zaman göğüs kaslarının nasıl gerildiğini görebiliyorsunuz. Modelleme o yüzden çok başarılı diyorum ya. Yaptığı hareket bütün vücuda etki eden bir hareket ve bunu siz heykelin üzerinde görebiliyorsunuz. Deadpool kılıçlarını taşımak için bir holster takmış ve bu omuzlarından arkaya doğru gidiyor. Bu arada kılıçlar yanında geliyor arkadaşlar. Siz onları aksesuar olarak ayrıyetten Deadpool'un eline takıyorsunuz. Sırt bölümünün tamamını neredeyse bu holster kaplamış arkadaşlar. Ayrıca holster'ın üzerinde de bütün dokuyu görebiliyorsunuz. Sadece modelleyip bırakmamışlar. Güzel bir boya işçiliğine de sahip. Aslında body'ye biraz yakından baktığınızda kıyafetin dokusunun çok güzel işlendiğini de görüyorsunuz. Özellikle mutant bedeninin kas grupları çok hoş yapılmış. Hani ilk bakışta ya böyle insan kası mı olur diye düşünüyor olabilirsiniz ama biliyorsunuz ki Deadpool bir insan değil, o da bir mutant sonuç itibariyle. O kas gruplarının işlemeleri, modellemeleri ve işte boyamaları çok hoş olmuş. Özellikle gölgelendirmelerdeki başarı vücudun daha da güzel gözükmesine sebep olmuş. Tekrar ön tarafa dönecek olursak belinde güzel modellenmiş ve güzel boyanmış bir utility belt mevcut. Hemen önünde kocaman Deadpool logosunu, daha doğrusu Deadpool'un kemer tokasını görüyorsunuz. Yan taraflarda pouchları mevcut. Bunlar böyle arkaya doğru gidiyor. Şöyle göstereyim. Arkada 2 adet de el bombası olduğunu düşündüğüm bir alet var. Bunlar elektronik el bombaları da olabilir. Normal el bombası da olabilir. Tam şu anda bilmiyorum. Sallıyor da olabilirim. Bunlar başka bir şey de olabilir. Bu arada gözüme çarpan detaylardan birisi de kemer modellemesinin üzerindeki boya işçiliğinde eskitme de yer yer hava koşullarından etkilenme detayları da kullanılmış. Daha da hoş olmuş böylece. Bazı şeyleri anlatırken taktığımın farkındayım. Mesela bu heykeldeki boya işçiliğinin başarısından oldukça fazla söz ettim her bölümde. Ama gerçekten geçişler ve gölgelendirmeler başarılı olmuş. Niye fiyat performans ürünü olduğunu böylelikle daha iyi anlıyorsunuz. Görsellerde gördüğüm şeyi elimde de görünce keyifli oluyor. Bazen çünkü baktığınızda elinize aldığınız arasında büyük farklar oluyor. Bu yüzden üstüne basa basa söylüyorum. Ben gerçekten çok beğendim. Heykelimizin alt tarafında ise yine hareketin kattığı dinamizmle gerilmiş bacaklarını ve kaslarını görebiliyoruz. Ayağının üzerinde Deadpool'un suitiyle özdeşleşmiş poç çantası yer almakta. Oldukça detaylı ve yine şahane boya işçiliğine sahip. Alt tarafa doğru devam ettiğimizde ise suit ayakkabıyla birleşmiş şekilde sonlanıyor. Biz ona bot da diyebiliriz aslında. Onun da modellemesini beğendim. Oradan da base'e bağlamışlar zaten. Base tek kelimeyle şahane gözükmekte arkadaşlar. Deadpool'un sıçrama hareketi bir alev girdabının içinden başlıyor. Gördüğünüz gibi alt kısımlarda alevin turuncu rengi hakimken üstlere doğru duman ile beyazlaşıyor. Bu detayı da yapmışlar. Gerçekten çok hoş gözüküyor. En altta da bütün heykeli tutan bir kaide var. Son derece güzel modellenmiş. Yine boya işçiliğini beğendim. Son olarak toparlayacak olursak Diamond Select Toys'un galeri serilerini topluyorsanız Marvel ya da diğerleri, bunların içinde en güzel heykellerden birisi olduğunu
gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eğer Deadpool fanıysanız zaten kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. İşin güzel tarafı Türkiye'de de bu heykele oldukça kolay bir şekilde ulaşma imkanınız var. Birçok mağaza satıyor. Jetbank'e sorabilirsiniz, diğerlerine sorabilirsiniz. İnternet üzerinden alma şansınız var. Yani ulaşımı oldukça kolay bir heykel olması da artı bir avantaj benim için. Valla ne yalan söyleyeyim, heykel koleksiyonu için kendimi henüz hazır hissetmiyorum. Daha doğrusu ruh halim ve cüzdanım kendisini hala hazır hissetmiyor. Biraz ekonomik olarak zor bir koleksiyon çeşidi. Fakat böyle sevdiğim karakterlerin heykellerini almaya çalışıyorum. O yüzden hani fiyat performans anlamında bence oldukça başarılı bir seri Diamond Selectoys'un bu galeri serileri. PVC anlamında da kaliteli işleri var. Modelleme ve boya işçilikleri hepsinde hemen hemen başarılı. Ama Deadpool heykeli aralarından sıyrılmıştı tabii ki bir Deadpool fanı olarak. Fiyat performans burada ortaya çıkmıştı. Verdiğim paranın hakkını aldığım bir heykel oldu kendisi. Bu yüzden özellikle de size öneriyorum bunu. Şunu da söyleyeyim, hani ben çok üzerinde negatif bir şey görmedim açıkçası. Bana göre sadece suite'in kırmızı tonu biraz daha açık olabilse çok daha keyifli olurmuş. Bunun dışında da ben negatif çok fazla bir şey görmedim. Buzz Medya'nın sunduğu Figürcü'nün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, sosyal mecralarda bizi takip etmeyi ve figürcününseyirdefterini.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.